Navigasyon araçları. Merhabalar. Bu dersimizde navigasyon araçlarını öğreneceğiz. Navigasyon araçlarımız ekranın sol tarafında gördüğünüz 3 araçtır. Bu araçlar Move, Rotation ve Scale'dir. Yani sırasıyla hareket, döndürme ve boyut değiştirme araçlarıdır. Hareket aracıyla başlayalım. Hareket aracına tıklıyoruz. Nesnemizin etrafında renkli oklar ve kareler görüyoruz. Diğer nesneleri seçtiğimizde de aynı durumla karşılaşıyoruz. Küpümüz gibi kamera ve ışığımızı da hareket ettirebiliyoruz. Şimdi gördüğünüz şekillerin görevlerini açıklayalım. İlk olarak karşımıza beyaz bir çember çıkıyor. Bu beyaz çemberi fareyle tuttuğumuzda nesneyi istediğimiz yere hareket ettirebiliyoruz. Fareyi bıraktığımızda ise nesneyi o noktaya taşımış oluyoruz. Yaptığımız işlemleri geri alalım. Merkezden hareket ediyoruz. Kontrol Z tuşuna basıyoruz. Serbest hareketi sağlamak için beyaz çemberden tutmamız gerekiyor. Hareketi eksenlerde değiştirmek içinse ilgili ekseni temsil eden renkteki oku tutarak hareket ettirmemiz gerekiyor. Y ekseni yeşil, X ekseni kırmızı ve Z ekseni ise mavi renkle temsil edilmektedir. X ekseninde hareket ettirmek için kırmızı oku tutup X ekseni üzerinde istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Y için yeşil oku tutup hareket ettikten sonra bırakabiliriz. Z için ise mavi oku tutup istediğimiz yere hareket ettirebiliyoruz. Şimdi nesnemizi tekrar merkeze alalım. Gördüğünüz kareler temsil ettiği renkteki ekseni kilitlemek için kullanılıyor. Örneğin nesnenin yatayda X ve Y ekseni yönlerinde hareket etmesini istiyor fakat Z ekseninde hareket etmesini istemiyorsak mavi kare imleci tutup hareket ettirmeliyiz. Gördüğünüz gibi nesne X ve Y eksenlerinde hareket etmekte fakat Z ekseninde hareket etmemektedir. Aynı durum diğer eksenler için de geçerlidir. Bu işlemleri soldaki hareket butonunu seçtikten sonra yapabiliyoruz. Fakat bu buton seçiliyken sadece hareket ettirmek için aktifleşiyor ve başka işlem yapmamıza izin vermiyor. Bu nedenle kısa yol tuşlarını genel hatlarıyla göstermemiz gerekiyor. Bu işlemler için kısa yol tuşlarını kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Select Box'a geçiyoruz ve nesnemizi seçiyoruz. Hareket ettirmenin kısa yol tuşu G tuşudur. Seçtikten sonra öncelikle nesneyi hareket ettirmemizi sağlayacaktır. Fareyi sadece hareket ettirmemiz yeterli olacaktır. Farenin sol tuşuna bastığımızda taşıma işlemimiz onaylanmış olacaktır. Nesneyi eksenler üzerinde hareket ettirmek için hareket tuşuna basıyoruz. Ardından nesneyi taşımak istediğimiz ekseni temsil eden tuşa basmamız yeterli olacaktır. Örnek olarak nesnemizi Y ekseninde hareket ettirelim. G tuşuna bastıktan sonra nesnemiz serbest hareket etmektedir. Ardından Y tuşuna bastığımızda sadece Y ekseni üzerinde istediğimiz yere gitmektedir. Aynı durum X ve Z ekseni için de geçerlidir. Kilitleme özelliği içinse Shift tuşu ile birlikte yön tuşunu seçmemiz gerekiyor. İlk olarak G tuşuna basıyoruz. Ardından nesnemizin istediğimiz yönde hareket etmesi için yön tuşunu Shift ile birlikte seçiyoruz. Örneğin nesnemizin Z ekseninde hareket etmemesi için ilk olarak G tuşuna basıyoruz. Ardından Shift ile birlikte Z tuşuna basıyoruz. Nesnemiz X ve Y ekseninde hareket ediyor. Fakat Z ekseninde bir değişiklik olmuyor. Şimdi de diğer nesne navigasyon aracımıza geçiyoruz. Sıradaki nesne navigasyon aracımız Rotation, yani döndürme butonumuzdur. Döndürme butonunu seçtiğimizde nesnemizin etrafında biri beyaz, diğer üçü eksenin renginde olmak üzere 4 adet sembol çıkıyor. Beyaz sembol nesnemizi bakış açımıza göre 3 serbest yönde döndürmek için kullanılıyor. Burada yaptığımız işlemi onaylamak istemiyorsak farenin sol tuşunu bırakmadan sağ tuşuna basabiliriz. Nesnemizi X ekseninde döndürmek istiyorsak kırmızı şeridi tutuyoruz. Bu hamle X ekseninin doğrultusunda nesnenin merkezinden geçen bir eksenin etrafında dönüş yapmamızı sağlıyor. Nesnemizin Y ekseni üzerinde dönmesi için yeşil şeridi, Z ekseninde bir dönüş sağlamak içinse mavi şeridi tutuyoruz. Bu işlemler için de kısa yollarımız bulunuyor.
Bu kısa yollardan da kısaca bahsedelim. Öncelikle Select Box'a geçelim. Döndürme tuşumuz R'dir. R tuşuna bastığımızda serbest bir döndürme gerçekleşiyor. R tuşuna bastıktan sonra bir yön seçimi yaparsak ilgili eksenin merkezinden dönüş yapmaya başlıyor. Y ekseninde bu işlemi gerçekleştirelim. R tuşuna, ardından da Y tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi nesnemiz Y ekseninin merkezinden geçtiği bir dönüş sağlıyor. Son olarak Z ekseninde de işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Öncelikle R tuşuna, ardından da Z tuşuna basıyoruz. İşlemimizin sonucunda nesnemiz Z ekseninin etrafında bir dönüş sağlıyor. Boyut değiştirme için sahnemize yeni bir nesne ekleyelim. Boyut değiştirme aracı olan Scale'e tıklıyoruz. Öncesinde nesnemizi ekleyelim. Shift A, Mesh'i kullanarak bir küp ekliyoruz. Gördüğünüz gibi nesnemizin etrafında hareket tuşlarına benzer imleçler yer alıyor. Fakat bu imleçlerin ucunda daha önceki gibi oklar bulunmuyor. Ok yerine imleçlerin ucunda küpler var. Peki bu küpler ne işe yarıyor? Küpleri sadece o eksen için geçerli boyut değiştirme işleminde kullanıyoruz. Tıpkı hareket işleminde olduğu gibi beyaz daire nesnemizi her yönüyle büyütüp küçültmeye yarıyor. Bu işlemin en önemli özelliği ise şudur. Hangi yönde olduğu fark etmeksizin fareyle nesneyi tuttuktan sonra fareyi nesneye yaklaştırırsak nesne küçülüyor, nesneden fareyi uzaklaştırırsak nesne büyümeye başlıyor. Diyelim ki nesnede sadece y ekseninde bir büyüme gerçekleştirmek istiyoruz. Y'nin temsil ettiği renkteki küpü seçip iki yöne doğru aynı miktarda nesnemizin büyüdüğünü, fakat x ve z eksenlerinde herhangi bir büyüme olmadığını göreceğiz. İşlemimizi geri alalım. X ekseni içinse yine x'in temsil edildiği rengi tutuyoruz. Çekiyoruz ve bırakıyoruz. Fakat y ve z eksenlerinde herhangi bir büyüme olmadığını görüyoruz. İşlemimizi geri alalım. Burada yine hareket işleminde olduğu gibi iki yönlü, yani bir yönü kilitleyip diğer iki yönde nesnemize büyüme ve küçülme verebileceğimiz kare ve renkli butonlar yer alıyor. Z ekseninde herhangi bir büyüme olmamasını, ancak x ve y eksenlerinde bir büyüme olmasını istiyorsak mavi kareyi, x'i kilitleyip y ve z eksenlerinde bir büyüme ya da küçülme sağlamak istiyorsak kırmızı kareyi, y'yi sabitlemek istiyorsak yeşil kareyi tutup hareket ettirmemiz yeterli olacaktır. Örnek olarak y eksenini tutuyoruz. Büyüme x ve z ekseninde gerçekleşirken y ekseninde herhangi bir büyüme gerçekleşmiyor. İşlemimizi geri alalım. Bu işlemler için de kısa yollarımız bulunuyor. Bu kısa yollardan da kısaca bahsedelim. Öncelikle Select Box'a geçelim. S tuşu her yönüyle nesnemizin büyümesini sağlayacaktır. Yaklaştığımızda nesnemiz küçülecek, uzaklaştığımızda ise büyüyecektir. S tuşuna bastıktan sonra yön tuşunu seçersek sadece o yönde bir büyüme gerçekleşecektir. Z ekseni üzerinden bir örnek görelim. S tuşuna basıyoruz, ardından da Z tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi fareyi uzaklaştırdığımızda yükseklik gibi görünen Z ekseni büyümeye, yaklaştırdığımızda ise küçülmeye devam edecektir. Kilitleme özelliği de tıpkı hareket işleminde olduğu gibi gerçekleşiyor. S tuşuna basıyoruz. Z ekseninde değil, sadece X ve Y eksenlerinde bir boyut değişimi gerçekleşmesini istiyoruz. Shift Z'ye basıyoruz. Uzaklaştıkça sadece X ve Y eksenlerinde bir büyüme gerçekleşiyor. Dikkat ettiyseniz Z ekseninde herhangi bir büyüme gerçekleşmiyor. Navigasyon araçlarımızı ve kullanımlarını bu şekilde açıklayabiliriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.